Türkiye'nin göç hikayesi aslında çok uzun. Yani göç Türkiye'nin yeni tanıştığı bir şey değil. Ama son 15 senede yaşanan radikal değişim şu şekilde oldu. Türkiye daha önce bir geçiş ülkesiydi. Yani hem iltica ve mültecilikle alakalı olarak hem de genel olarak diğer yabancı göçmenler için de bir geçiş noktasıydı. Yani hiçbir zaman son ülke ya da varış ülkesi olmadı ama yani son 15 senedir yaşadığımız Türkiye'nin en çok göçmen ve mülteci barındıran ülke haline gelmesi bu dinamiği tamamen değiştirdi. Dolayısıyla bu dinamiğin değişmesi de bürokratik olarak uygulanan hem uygulamaların hem de yönetmeliklerin de değişmesine yol açtı. O yüzden son dönemde işte yabancılarla ilgili 2016'da yabancıların Türkiye'deki ikametleriyle ilgili bu kriterleri düzenleyen yeni bir aslında yönetmelik ve yasa taslağı geçti. Ve bundan sonra yani işte sığınmacı statüsünün tanınması Suriye'den göç eden mülteciler için ve diğer milliyetten gelen yabancılarla ilgili de hem ikamet hem de çalışma koşullarının çok daha farklı bir biçimde hem kısıtlandığını hem de daha farklı düzenlemelere, kriterlere tabi tutularak uygulandığını görüyoruz. Mesela bundan belki bir 5 sene önce de 6 sene önce Türkiye çok daha fazla göçmen nüfusuna sahip değilken ya da bir iltica etme merkezi değilken yabancılara tanınan özellikle Avrupa ülkelerinden ya da Amerika'dan ya da diğer parantez içerisinde gelişmiş ülkelerden gelen hem expat hem de hani Türkiye'de yaşamak isteyen ya da Türkiye'de mal varlığına sahip olmak isteyen yabancılarla ilgili kısıtlamalar aslında bu kadar prosedürde olsa dahi uygulamada aşırı derecede zorunlu tutulan ya da dayatılan eylemler değildi ya da işlemler değildi. Lakin işte hani çok daha fazla sığınmacı barındırdığı için artık Türkiye diğer gelen yabancılara dair olan işlemler de daha sıkı tutuluyor. Mesela belki yönetmelikte olmayan ya da işte yönetmelikte aşırı zorunlu tutulmayan ya da hususi olarak görülen ya da nadir olarak uygulanan yönetmelikler artık ya da işte kurallar tamamen zorunlu hale getiriliyor ve istisnası mesela kabul edilmiyor. Bunlardan bazıları mesela işte Türkiye'ye giriş çıkış yapma ilk 6 ay içerisinde. Mesela bununla alakalı zamanı geçen ya da işte gerekli zamanı ya da zaman kriterlerini yerine getirmeyen kişilere uygulanan mesela cezalar çok daha belirgin. Ya da tekrar oturma izni alınmaya çalıştığında, tekrar turistik vize alınmaya çalıştığında bir kere ihlal yapmış kişilerin bunu alabilmesi artık çok da zor. Çünkü buna dair hem hani göç idaresinin kurulmasıyla birlikte denetim daha sıkı hem de hani konsolosluklar bazında ki prosedürler aslında artık daha da sıkı. O yüzden hani Türkiye'ye ne amaçla geldiği, ne yapmak istediği ya da hani burada sahip olmak istediği mal varlıkları, işte çalışma durumu ya da benzeri kısım yatırım yapma kapasitesi artık çok daha sıkı inceleniyor ve buna dair aslında bir baskı sisteminin de olduğunu görüyoruz. Hani yıllardır Türkiye ile işte mesela ticaret yapan ya da burada firması bulunan ya da burada uzun dönemli ikamet izni bulunan kişilerin özellikle belirli milliyetler üzerinde çeşitli bürokratik ayrımcılığa maruz kaldığını görüyoruz.